Tayland'ın ikinci büyük şehri. Toplamda 4 tane üniversite var. Tayland'ın, hatta Güneydoğu Asya'nın en iyi üniversiteleri olduğu söyleniyor. Herkese selamlar. Bugün Chiang Mai Üniversitesi'nin içindeyiz. Burada yapay bir gölet var. Angkor Rezervuar diye geçiyor. Çok güzel bir güzellik. Çok keyifli. Benim her geldiğimde yeniden aşık olduğum. İçeriği gezmek, girmek ücretsiz bu arada. Herkes girebiliyor istediğiniz gibi. Kampüsün içerisinde yer alan koşu yolları var, yürüyüş yolları var. Bu videoda hem Chiang Mai hakkında birazcık daha detaylı bilgiler vereceğim. Hem bir önceki bölümde DTV vizesiyle ilgili gelen soru ve yorumlar vardı. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalıştım ama yine de böyle birkaç bir şey var bahsetmek istediğim. Sonrasında DTV vizesi aldıktan sonraki süreçte nasıl oluyor, nasıl ev buluyorsunuz, nasıl yerleşiyorsunuz, onları da yine kendi deneyimlerim üzerinden anlatacağım. Öncelikle DTV vizesiyle ilgili birkaç yine küçük detaydan bahsetmek istiyorum. Ben bir aracı kurumla çalışmadım. Tüm süreci, vize başvuru sürecini, dosyamın hazırlanmasını hepsini kendim yaptım. Daha önce yaptığım farklı vize başvurularında da yine hiçbir aracı kurumu kullanmamıştım. Çok uzun yıllardır tüm vize başvurularımı kendim yapıyorum. Çok şükür şu ana kadar da hiçbir sorun yaşamadım. Hepsinden onay aldım yani. Aracı kurumlar var. Tayland merkezli olan aracı kurumlar var. Kendiniz de araştırıp bunları bulabilirsiniz. Hani benim bildiğim, önerebileceğim bir yer yok. Kendiniz de rahatlıkla başvurabiliyorsunuz. Zaten her halükarda aracı kurumla çalışsanız bile başvuruyu birebir sizin kendinizin yapmanız gerekiyor ve kendi ülkenizdeki konsolosluktan yapmanız en iyisi olarak söyleniyor Tayland resmi makamları tarafından. DTV vizesine uygun olup olmadığınızı merak ediyorsanız veya hangisine başvuracağınızı merak ediyorsanız bana mail atabilirsiniz bu arada. Kendi güncel durumunuzu kısaca bahsedip bana mail gönderebilirsiniz. Bir durum değerlendirmesi yapabiliriz. Açıklamalar kısmına mail adresimi ve diğer iletişim bilgilerimi ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz bana. DTV vizesine başvuru tarihiniz ne olmalı? Ülkeye girmek istediğiniz tarihten maksimum 3 ay öncesinde başvurabiliyorsunuz. Ben nasıl yaptım? Ben zaten Mart sonu gibi gelmeyi düşünüyordum buraya. Dolayısıyla Mart'ın 20'si tarih olarak belirledim. Hani ben bu tarihte girmek istiyorum ülkeye diye. Şubat ortasıydı başvurduğumda. Yaklaşık bir ay sonrası gibi ülkeye girmek istediğimi söylemiştim. Vizeyi aldınız, geldiniz Tayland'a. Nerede yaşayacağız? Nasıl ev bulacağız? Hangi şehir daha iyi benim için? Sizin için hangi şehrin daha iyi olduğunu ben bilemem. O yüzden belki öncesinde gelip bir Tayland ziyareti yapmak, en azından bir 10 gün, 15 gün, belki bir ay imkanınız varsa kalmak buralarda çok daha iyi olabilir sonrasındaki sürecinizi kolaylaştırmak için. Önce biraz Chiang Mai'den bahsetmek istiyorum. Bangkok'tan sonra Tayland'ın ikinci büyük şehri. Toplamda 4 tane üniversite var. Tayland'ın, hatta Güneydoğu Asya'nın en iyi üniversiteleri olduğu söyleniyor. Tabii 4 tane üniversite olunca öğrenci sayısı da oldukça fazla ve Asya'nın birçok ülkesinden öğrenciler var burada. Dolayısıyla çok kozmopolit bir yapısı var. Çok büyük bir şehir değil. Şöyle söyleyebilirim. Havaalanı şehrin her yerinden maksimum 15-20 dakika mesafede. Ama şöyle bir şey de canlanmasın kafanızda. Hani çok mu küçük acaba diye. Değil, hayır. Aradığınız her şeyi bulabildiğiniz, alışveriş merkezi, marketler, gece marketleri, restoranlar, her şey var. Yani her şeyi bulabiliyorsunuz. Merkezi bir lokasyonu var. Old Town diye geçiyor, Eskişehir. Onun etrafı, orası daha çok turistik bir bölge. Bu arada Chiang Mai dünyanın birçok ülkesinden turist çeken bir bölge. Kasım'ın ilk haftası burada bir festival oluyor. Fener Lantern Festivali. O festival çok biliniyor dünyada. Dolayısıyla o dönemde hem de hava çok güzel oluyor o dönemde. Çok sıcak olmuyor. Yağmurlar bitmiş oluyor. Hatta geçen yıl bayağı bir serin olmuştu. Serin dediğim ama 20 dereceler, öyle söyleyeyim. Yılın 12 ayı hep sıcak. Yani 20 derecenin altına düşmüyor sıcaklık. Çok sıcak olduğunda da özellikle yağmur mevsiminde, şu an muson yağmurlarının olduğu sezona girdik bu arada. Birdenbire yağmur bastırabiliyor, sağanak halinde yağabiliyor ama çok sıcak olduğu için birdenbire de buharlaşıp uçuyor, kuruyor. Old Town'da daha çok turistlerin tercih ettikleri, daha turistik tapınaklar, kafeler, restoranlar, gece marketleri, oldukça eğlenceli oluyor o bölge. Daha sonradan yapılmış, daha yeni bir bölge var. Nimman bölgesi diye geçiyor. Genelde burada uzun dönem yaşayanların,
dijital göçebelerin veya buraya yerleşmiş farklı vize türleriyle uzun dönem kalan yabancıların tercih ettikleri, yaşamak için tercih ettikleri bölge. Birazcık daha modern o bölge. Evler, kafeler, daha Avrupa'yı tarzda. Ev durumunu nasıl yaptım? Ev nasıl buldum? Nasıl yerleştim? Onun hikayesini anlatmak istiyorum. Ben geçen yıl Airbnb'den kiralamıştım bulduğum evleri. Çünkü tamamen spontane gelişmişti. İşte biraz daha kalayım, vizemi uzatayım. Hani önceden karar verilmiş bir şey değildi benim için. Dolayısıyla tamamen hani o anda anlık karar verip Airbnb'den bulup kiralamıştım. Aşağı yukarı da çok bir farkı olmadı aslında. Uyguna da buldum o dönem için. Çünkü kısa süreli kiraladığınızda zaten fiyat çok fazla düşmüyor. Ancak siz 6 aylık veya 1 yıllık bir sözleşme yaparsanız o zaman daha düşük fiyatlara evler bulabiliyorsunuz. Şehrin her yerinde kondolar var. Kondolar apartman daireleri ve çoğunluğu 1+1 veya stüdyo 1+0 dairelerden oluşuyor. Daha büyükleri de var. Hani ben denk geldim. Daha doğrusu ilanlarda, emlakçı ilanlarında denk geldim. 2+1, 3+1 olanlar da var. Fiyatları da ona göre değişiyor elbette. Kondoların haricinde bir de müstakil evler var. Bir townhouse denilen müstakil evler var. Bir de site içinde olan villalar var. Bunlar da yine şehrin her bölgesinde bulmak mümkün. Emlak siteleri var. Birkaç tane benim bildiğim burada yerel olan emlak sitelerini yine açıklamalar kısmına koyarım. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Ben Vietnam'dayken aslında buldum buradaki evi. Tamamen şans eseri. İlk 4-5 gün için bir otel ayarlamıştım kendime ve o süreçte sadece ev bakacaktım, ev dolaşacaktım. Çünkü sezon şu anda çok yoğun bir sezon, yüksek sezon değil. O yüzden hem kiralar nispeten birazcık daha uygun hem de ev bulma, boş ev bulma imkanınız çok daha fazla. Güzel döneme denk geldi yani benimkisi tamamen. Ve geçen yıl burada tanıştığım bir arkadaşımla yine birlikteydik, orada karşılaşmıştık. O da Chiang Mai'da yaşıyor normalde dijital göçebe vizesiyle. Onunla sohbet ederken işte planımdan bahsederken işte gideceğim 4-5 gün kalacağım, o sürede ev bakacağım diye. Bana dedi ki bekle, çok güzel bir ev var. Birkaç gün önce bir arkadaşım boşalttı orayı. Çin'e taşınmak zorunda kaldı. Kız arkadaşı Çinliymiş. Kendisi Peruluymuş. Birlikte kız arkadaşının okul durumu nedeniyle Çin'e taşınmak zorunda kalmışlar ve 3 yıldır da o evde oturuyormuş. Yani şu an benim oturduğum evde oturuyormuş yine. O da yine bir dijital göçebe. Arkadaşını aradı. Ev sahibinin numarasını iletti. Ben de hemen ev sahibine bir mesaj attım. Ev sahibi hemen geri döndü ve çok tatlı bir şekilde işte Türk olduğumu söyleyince falan çok hoşuna gitti. Ben de işte hiç gelmedim ama çok merak ediyorum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Daha önce bahsetmiştim bir önceki videoda. Çok uzun yıllar, 35 yıl yaklaşık İngiltere'de yaşamış. Emekli bir hemşire kendisi. Ve dolayısıyla orada da oturduğu mahallede çok fazla Türk arkadaşı varmış. O yüzden Türk yemeklerini, Türk kültürünü yakından biliyor. Burada böyle çok tatlı bir kafe var. Yine burada biraz oturmaya karar verdim. Kahve söyledim kendime şimdi. Ev sahibiyle randevulaştık. Evi görmeye gittim. Ev biraz merkezden, bu bahsettiğim Old Town ve Nimman bölgesinden epeyce uzakta. Epeyce uzakta dediğim küçük bir şehir olduğundan bahsetmiştim. Yaklaşık araçla 20 dakikalık bir mesafede. Fakat burada öyle çok büyük şehir trafiği gibi bir trafik yok. Akşamları evet bir trafik oluyor. Onlara göre bu trafik, yani burada yaşayan özellikle lokal halka göre o trafik çok can sıkıcı, bezdirici ama ben çok uzun yıllar, 40 yıl İstanbul'da yaşadığım için ve İstanbul trafiğini çok iyi bildiğim için açıkçası bana çok böyle rahatsız edici bir trafik olarak görmedim ben. Evet var, sıkışık oluyor sabah ve akşam iş saatlerinde özellikle ama çok böyle can yakıcı, üzücü bir trafik değil açıkçası. Motor kullanımı çok yaygın. Fakat burada Danang'daki gibi korna sesi yok. Kesinlikle korna sesi duyamazsınız ne araçlardan ne motorlardan. Ve çok sakin kullanıyor herkes. Trafik ışıklarında beklerken bile o sakinliklerine izlerken ben çok şaşırmıştım açıkçası. O kadar sakinler. Ve ışıklar çok uzun yanıyor bu arada. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika yanan kırmızı ışık denk geldim. Burası gerçekten hayatın yavaşladığı ve sakinlediği bir yer. Sakin yaşamak, yavaş yaşamak.
Buradaki insanların hayat felsefesi bu. Ev biraz uzaktaydı ama hem evi çok beğendim hem kirası benim için çok uygundu. Ev sahibiyle çok güzel bir iletişim kurduk başlangıçta. O bir avantajdı benim için. Şimdi yağmur başladı. Yağmur başlayınca hemen yerimi değiştirdim. Şemsiyenin altına girdim. Burada çok hızlı başlayabiliyor. Şu an bahsettiğim gibi yağmur sezonundayız. Aniden bastırabiliyor. Sağanak şeklinde. O yüzden nerede ne zaman yakalanacağımız belli olmuyor. Önceden de haber vermiyor yağmur. 2 kira depozito ve ilk kirayı önden istiyorlar. Burada sistem genel olarak o şekilde. Uzun dönem kiralama yaptığınızda. Hemen burada küçük bir parantez açıp yine DTV ile ilgili önemli bir detaydan bahsetmek istiyorum. Sözleşme yaptıktan sonra kiraladığınız evin ev sahibinden mutlaka bir TM30 formu almalısınız. Bu TM30 formu nerede işinize yarayacak? Neden önemli? Ülkeye giriş çıkış yaparken buradaki adresinizi beyan etmek için ve çıkış yapmayacaksanız bile göçmenlik idaresinden sürenizi uzatmaya gittiğinizde ve bunun haricinde 3 ayda bir adres beyanında bulunmanız gerekiyor. Bu tüm DTV vizesi sahipleri için geçerli bir prosedür. TM30 formunu ev sahibi size alıp gönderiyor. Tayland'ın yasalarına göre ev sahipleri evlerini bir yabancıya kiraladıklarında 24 saat içerisinde onu devlete bildirmek zorundalar. Bu ev sahiplerinin yapması gereken mecburi bir uygulama. Ev sahibine TM30 formunu istediğinizi söyleyeceksiniz. O sistem üzerinden girip halledip size PDF şeklinde gönderebilir. Çıktısını alabilirsiniz veya telefonunuzda, cihazınızda tutabilirsiniz. Evde Wi-Fi bağlantısı yoktu çünkü eski kiracı kendi üzerine yaptırmış Wi-Fi bağlantısını, internet bağlantısını ve taşınırken de tabii ki iptal etmiş. Dolayısıyla benim kendi üzerime yeni bir tane internet hattı bağlatmam gerekiyordu. Kontratı gösterince zaten 1 yıllık kontrat olduğunda onu da yine taahhüt vermiş oluyorsunuz internet bağlantısı için. Hızlıca bağlanabiliyor. Hatta ertesi gün hemen geldiler. Ve evde yapılacak birkaç tadilat işi vardı. Ev sahibi onları beklemek istedi ve birkaç gün birlikte yaşadık. O süreçte benim için aslında faydalı oldu. Çünkü ev sahibim sonuçta Tayca biliyor. Bana çevreyi gezdirdi. Benim yaşadığım yer köy arkadaşlar. Bir köyde yaşıyorum aslında ama şehre 20 dakika uzaklıkta. Şu an buraya da geldim. 20 dakikada geldim araçla. Köy ama yine her şey var. Hani yeme, içme, temel ihtiyaç, marketler, her şeyi bulabiliyorsunuz. Motorla veya araçla 8 dakikalık mesafede de çok büyük alışveriş merkezleri var. Yaklaşık 4-5 tane alışveriş merkezinin olduğu bir merkez var. Aynı zamanda o bölgede gece pazarları da kuruluyor. Gözünüzde belki canlanmıştır. Hani çok büyük bir şehir değil ama çok küçük bir şehir de değil. Her şey erişilebilir, her şey ulaşılabilir. Kolay, yaşaması sade, yaşaması basit bir şehir. O yüzden belki de burayı tercih ettim. O yüzden burada çok böyle güvende, rahat ve huzurlu hissediyorum. Tayland'ı Vietnam'la kıyaslarsak, Tayland Vietnam'dan bir tık daha pahalı. Ama yine de ucuz. Yaklaşık bir rakam vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü her insanın tercihleri, yaşam şekilleri, bir deterjan alırken bile tercih ettiği marka farklı olabiliyor. Minimum $1000'la yaşarsınız belki. Ortalama diyelim. Ben tabii Chiang Mai için söyleyebilirim. Ev sahibim bu arada Bangkok'ta yaşıyor ve bana Bangkok'la Chiang Mai arasındaki fiyat farklarından da bahsetmişti. Neredeyse 2 katına yakın bir fark olduğunu söylemişti. Chiang Mai'nin Bangkok'tan çok daha ucuz olduğunu söylemişti. Her anlamda yeme, içme, kiralar, temel ihtiyaçlar diyelim biz ona o anlamda. Burada Chiang Mai'de şehrin içinde de ama değişiyor. Dediğim gibi Old Town ve Nimman bölgesinde birazcık daha turistik bir yer olduğu için birazcık daha lüks gibi algılanan bir bölgesi şehrin. Dolayısıyla fiyatlar birazcık daha yüksek ama benim yaşadığım yer gibi birazcık daha uzaklaştığınızda şehirden rakamlar otomatikman düşmeye başlıyor. Şu an oturduğum ev dubleks bir villa, küçük bir bahçesi de var ve yaklaşık $450 gibi bir rakam. Bu $450'la daha merkezi bir yerde, Nimman bölgesinde, Old Town'a daha yakın bölgelerde bir kondo da kiralayabilirdim elbette. Ben birazcık daha evi hem çok sevdim, çok beğendim. Fakat ben kondoda yaşamak istemedim. Kondoların çoğunun balkonu yok. Küçük bir odanın içindesiniz. Kısa dönem kalıyorsunuzdur. Ya da çok büyük bir alana ihtiyaç duymuyorsunuzdur. Benim için yeterli. Ben daha çok merkezi bir yerde olmak istiyorum diyorsunuzdur. Kondoda kalabilirsiniz. Çok daha düşük rakamlı kondolar da bulabilirsiniz. Ben geçen yıl hem ev hem kondo deneyimlemiştim.
evde kalmak gibi bir niyetim vardı. Niyetimde o vardı ama hani birazcık büyük bir kondo bulursam neden olmasın, kondo da olabilir demiştim. Hani bir kesin illa da bu olsun diye çıkmadım yola. Daha Vietnam'dayken ev bana kendiliğinden açtı kapılarını gibi bir şey oldu. Evi sevdim. İlk girişte böyle bir iyi hissetmiştim orada ama kafamda şöyle bir şüphe oluşmuştu. Acaba çok mu uzak, çok zorlanır mıyım? Toplu taşıma yok bu arada. Özel araç veya motor kiralayabileceğiniz uygulamalar var. Ulaşım sorun olmuyor. Yağmur dinince oradan kalktım. Yağmur birden bastırıyor, sonra birden kesiliyor. Burası bayağı büyük bir yer bu arada. Böyle sakin, sessiz, gayet huzurlu, keyifli bir yer burası. Ve burada gezerken de size son durum... Aa, zürafa var. Aman tanrım, hemen zürafayı görmelisiniz. Görünüyor mu bilmiyorum ama biraz uzakta. İnsanlar 5'ten sonra genelde yürüyüş yapmaya geliyorlar. Çünkü öncesinde çok gerçekten sıcak oluyor hava. Yani dışarıda böyle sıcaktan, nemden nefes alamaz halde gibi bir şey oluyorsunuz. Ama bugün yağmurlu. Dolayısıyla çok fazla insan yok. Dün de buradaydım ben. Dün burada bayağı bir kalabalık vardı. Bu kenarlarda falan insanlar oturuyor. Fotoğraf çekenler, video çekenler, oturup manzarayı izleyenler, sohbet edenler. Karşıdaki dağda buranın ünlü dağlarından Doi Sutep. Henüz gitmek nasip olmadı. İnşallah orayı da gezeceğim artık uzun süre burada olduğum için. Zamana yaydım. Her şeyi birden hızlı hızlı yapmak istemiyorum. Sizleri de ortak edeceğim inşallah bu gezilere. Seri bozulmasın. Birazcık yüzümü yakından çekmek istiyorum yine. Evet, seviyorum arkadaşlar. Kendimi seviyorum, yüzümü seviyorum. Yüzümde herhangi bir işlem yok, estetik yok. Sadece kendi yüzümü, bedenimi çok iyi tanıyorum. Yüzümde bu arada çok fazla makyaj yok. Çok hafif basic bir makyaj var. Fondöten zaten kullanmıyorum. Bu sıcakta zaten kullanamazsınız. Mümkün değil. Zamanında aldığım eğitimlerden bir tanesiydi. Temel makyaj eğitimi. Merakımdan ve kendi üzerimde denemek için, kendi yüzümü tanımak, kendi bedenimle daha çok bağ kurmak için aldığım eğitimlerden bir tanesiydi. İyi ki de almışım. Benim kanalımdaki içeriklerden keyif alıyorsanız desteklemek için beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Yine sormak istediğiniz sorular varsa her zaman elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay.